Dünyada bu kadar zulüm varken, savaşlar, açlık, adaletsizlik, masumların çığlıkları her yerde yankılanırken, insan ister istemez soruyor. Allah neden müdahale etmiyor? Neden sessiz? Bu soru sadece inançsızların değil, bazen inanan kalplerin de içine düşen derin bir sorudur. Ama aslında Kur'an bu soruya sessiz değildir. Sadece biz yanlış yerden bakıyor olabiliriz. Zulüm, Allah'ın görmediği ya da umursamadığı bir durum değildir. Aksine Kur'an'da zalimlerin yaptıkları tek tek kayıt altına alınır. Zalimler yaptıklarının karşılığını mutlaka göreceklerdir. İbrahim bölü 42. Peki neden hemen değil? Neden bir firavun yükselir, saraylar kurar, çocukları boğazlatır da Allah anında müdahale etmez? Çünkü Allah'ın adaleti bizim duygusal sabırsızlığımızla değil, mutlak adalet terazisiyle işler. Biz anı görürüz, Allah süreci görür. Biz görüntüye bakarız, Allah hikmete bakar. Kur'an'da Firavun gibi zalimlerin örnekleri çoktur. Onlar da yaşarken güçlüydü, kalabalıktı, destekçileri vardı. Ama sonları, tarihin en ibretlik enkazları. Allah, zulme hemen müdahale etmeyebilir. Ama bu, zulmü onayladığı anlamına gelmez. Bu, imtihanın bir parçasıdır. Kur'an'da şöyle buyrulur. İnsanlar, sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını ve imtihan edilmeyeceklerini mi sandılar? Ankebut bölü 2. Dünyadaki zulümler sadece mazlumu değil, seyredeni de imtihan eder. Sen ne yapıyorsun? Tepkisiz misin? Sessiz misin? Tarafsız mı kalıyorsun? Unutma, zulme sessiz kalan da zalimin ortağıdır. Allah zalime mühlet verir ama bu cezasızlık değildir. Rabbin zulmeden beldeleri, onları uyaracak bir elçi göndermeden helak edecek değildir. Kasas bölü 59. Yani önce uyarır, önce hatırlatır, önce çağırır. Ama insan hem çağrıyı duymamakta ısrar eder, hem de neden Allah müdahale etmiyor diye sorar. Bazen Allah bir toplumun halini değiştirmez. Çünkü onlar kendi hallerini değiştirmez. Bir kavim kendisindekini değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Ra'd bölü 11. Yani adaleti beklemek sadece gökyüzünden müdahale beklemek değil. Senin yeryüzünde adalet için ayağa kalkmanla başlar. Şunu unutma. Allah adaletlidir. Ama aynı zamanda hikmet sahibidir. Geciktirmesi ihmal değil, tam vaktini beklemesidir. İbrahim peygamber ateşe atıldı. Allah anında müdahale etmedi. Ateşe düştükten sonra, "Ey ateş, İbrahim'e serin ve selamet ol," dedi. Yani kurtuluş sürecin sonunda geldi. Çünkü Allah imtihanın tadilini değil, tamamını ister. Hertz, Yusuf iftiraya uğradı, zindana atıldı. Allah sessiz miydi? Hayır. Sabırla ördüğü kader onu Mısır'a vezir yaptı. Yani Allah görünmeyen yerden büyüttü. Bugün de Filistin'de, Doğu Türkistan'da, Afrika'da, dünyanın dört bir yanında zulüm var. Ama Allah sessiz değil. Belki de sadece biz sağırlaştık. Kalbini susturan bir toplum olduk. Bir ekranda acıyı görüp diğer ekrana gülerek geçebilen bir dünyadayız. İşte Allah bazen bu ikiyüzlülüğü ortaya çıkarmak için bekler. Zalimden daha kötü biri varsa, o da mazlumun acısını kullanarak duyarsız kalanlardır. Bu çağda duyarsızlık en büyük suskunluktur. Ama mümin susmaz. Mümin, mazlumun sesi olur. Ve bilir ki, zulmedenlerin sonu ne oldu bir bak. Kasas bölü 40. Zalim kaybeder. Ama Allah hiçbir çığlığı unutmaz. Her gözyaşı kayıtlıdır. Her mazlumun ahı ilahi adaletin dosyasındadır. Ve Allah o dosyaları tam vaktinde açar. O zaman belki bu sorunun cevabı şudur. Allah sessiz değil. Biz duymuyoruz. Allah adaletsiz değil. Biz sabırsızız. Allah görmez değil. Biz bakmayı unuttuk. Kur'an, adaletsizliğe karşı susmayı değil, kıyam etmeyi emreder. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhine de olsa, Allah için adaleti ayakta tutan kimseler olun. Nisa bölü 135. Yani adalet, önce içimizde başlar. Vicdanla, şahitlikle, cesaretle. Ve işte o zaman
Allah'ın adaleti görünmeye başlar. Çünkü o hiçbir gözyaşını cevapsız bırakmaz.